Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videoya hoş geldiniz. Bugün yüzüm gülüyor, neşem yerinde. Niye? YouTube. Memleketimdeyim, toprağımdayım ve uzun zamandır görmediğim Hacı Ömer emmimi hem akrabamız hem bizim amcamız, dayımız sayılır. Onu gördüm. Şimdi köye geçeceğiz. Geçmeden de o bizim köyle aşağı Endel dediğimiz bir köy arasında kanal boyunda burada otluyormuş hayvanlar. Daha doğum yeni başlıyor herhalde değil mi Hacı Ömer emmi? Doğum yeni başlıyor. Köye geçmemiş. Yol üzerinde de onu bir gördük. Kısa bir sohbet edelim istedik. Hacı Ömer emmi. Evet. Bazen anlatıyorum insanlara. Evet. Çocukken diyorum gece diyorum koyun giderdim. İşte 10 yaşındayken gündüz şöyle giderdim. Tarlaya giderdik. Millet ben orada görenler diyor ki ya diyor bırak Allah için sen nerede koyun gideceksin. İnanmıyorlar bana. Bilmezler. Bilmiyorlar. Bilmezler. Ne yapıyorsun? Sağlığın nasıl? Vallahi iyi biraz. Şakır şukur gidiyor İyisin işte. maşallah. İyi gördüm seni ya. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Yedim beri gün. Sen nerelerdesin? Mersin'deyim. Çalışıyorum. İyi. Çocuklar orada. İşte bir hafta sonu dedim köye geleyim. Bir anamgille göreyim. Anamgil yeni taşındıydı. Öyle o evden çıktılar mı? çıktılar kiraladıklarına. Öteki zaten depremde hasar gördü. Yıkıldı Allah eski ev. Gitti Allah o. Allah. O gitti. Ulan çok haşat oldu milletin evleri ya. Deprem kötü etti. Evler de eskidi zaten biraz. Eski kötü kumdan yapma bilmem ne. Gene KADİRLİ'DE şükür burada zayiat olmadı. Osmaniye'de çok oldu. Çok şükür. Aynen. Bir evde 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 9 kişi hepsi birden ölmüş ya. Çok kötüydü Allah bir daha yaşatmasın. Uçan bu muydu? He durun. Bayağı da görünüyor havada. Seni ya. iyi çekecektim, taş atıyordun. Ulan dedim. Düşürün diye indirdim. Oraniye'de biri var gevezelik yapıyor dedim. Şimdi bilmeden kafama düşürür de indirir de bunu dedim. Aklıma o geldi. Öyle diyeyim de kaldırsın dedim. Sonradan da ulan beri gelince burada da tam sizin kim olduğunu da bilmedim. Oğuzhan sesini duymadı. Duydum sonradan duydum. Fakat bu o değilmiş dedim. Ali Rıza'ya belledim ben. Koyun iyi maşallah ya. Koyun doyuyor ya. Yiyemeyene kadar yiyor yani. Köyde olsa böyle kuyruk mu olur, iştah mı olur? Zaten mera bitmiş diyorlar. Bir şey yok. Oralarda da yaylım yok. Bittik. Bir şey yok orada bir şey. Hacı Ömer emmi bunlar tam kangal mı yoksa? Tam kangal bunlar tam. Bacağı macağı iyi çünkü. Zayıf olduğu halde dana mı ya? Etlendi miydi 150 kiloya yakın geliyor. Demek bizim buranın sıcağına dayanıyor o zaman. Dayanır. Öyle derlerdi eskiden. Dayanıyor bile. Yattığı kölge olur, iyi olursa sıcakta bir şey olmuyor. Giderken saat 3'ten sonra Temmuz'da çıkart, hiçbir şey olmuyor. Zaten biz burada gece yağı yok yazın. İyi yani. Temiz, kuzusu yüksek gidiyor ya. Ya bakıyorsan zaten oluyorsa iyisine bakacaksın. Baksana şu malı. İkinci kuzladıydı. 2 kuzladıydı geçen bu sene. İkinci kuzuyu 13 liraya verdi ya. Koçları hiç çıkarmıyor mu içinden? Yok, bu sene ayırdıydım. Bu sene 20 gün oldu kuzlayalı. Her sene ayırmıyorduk, perişan oluyordum. Bu sene ayırdık. Ya mısır biçilmeden başlıyor kuzlamaya. Başına böyle. Ya bir de burada ağır sıkıntısı var değil mi? Kuzu orada, koyun orada. Kimse yok yanımda. Yardım eder yakın olsa. Sen hep burada mı kalıyorsun? Burada kalıyorum da gideceğim. Yalnız fıstığı satsın da gideceğim. Köye mi? Ahırla 80-100 ton kadar fıstık vardı Firez'den. Onu doldurdular. Elatin cumalı koyacak yer yok. Mecbur. O Mecbur diyor yani. veresiye, o diyor yok dedim. Peşin versin. Engin alsınlar dedim. Bak hele Hacı Ömer emmi, Evet. hiç burada yabani, domuz, çakal var mı? Var da iş görme de çakal her yerde var. İtlerin o zaman iyi. İtler yiyor ya. Kardeş mi bunlar? Yok. Biri ayrı, biri gene ırkları bir bunlar. Benziyorlar ama birbirine. Mullemmem şeyden bir it getirdiydi.
Göksu'ndan. Tamam koca iti diyorsun işte. Onun soyun bunlar. O soydan, ikisi de o soydan. Biri de kala boynundan olandan aldım birini. Biri de burada Mehmet'in iti vardı. Bizim kancağı çıkık. Bağda anlı sakar aynı babasıyım olup. Bu da asılıyordu. Bağı hiç sevmiyor. Asılmış. Son şeyde ulaştım gördüm. Ya ölecek ya. Bağı hiç sevmiyor. O koca iti iyiydi. Onun soyundansa bunlar iyidir. Şimdi gelirken yolda onu anlattım. Çocukluğumda dedim onunla ne mal güderdim Daha ben diye. öyle it görmüyorum. Çok iyiydi değil mi Hacı Ömer emmi? Baba ulan. Sizde bir küçük kancık vardı. Ha. Çok Yavuz'du. Ona çıktıydı. İki tane İki kardeş oldu aldıydın bu? sen. He. Benim tam o üniversiteye gittiğim zamanlarda çok He. iyiydi onlar. Tamam. Onun devamı değil mi bunlar? He. Maşallah. O çok iyiydi. Merle'de biri dilki kaçtı dediler. Ulan ikisi de yeni yaşına değdi değmedi. Seyirttiler. Nerede tutucunuz siz dilkiyi dedim. Ulan peş peşe derken çalla çıkartmadılar tuttular Allah orada Allah. vallahi ya. Bak babası onun koşamazdı. Kızım çok oyna vur dışına Arkalarını gidiyor. kırıklardı ama Dışına gidiyor. Ulan arkadaş. sevindim. Soyunun devam etmesine sevindim. Öyle uçar kaçar kurtulur mu elinden ya? Çok iyi boğuşuyordu o da bir de. Öyle bir gün o enikleri almış omurlemmin o büyük git. Ulan ben de gece saat 4'te Osmaniye'den geliyorum taksiyle. Ulan Hemite Köprüsü'nün öteden beri koca it bir kurt köpeği öldürmüş ağzında. Ulan bizim enikler de yandı. Bak onlar da almış avradını gitmiş. sikeyim, biliyor babasını ya. Bilir bilmez mi? Ayağından tutarlardı hiç onu şey etmezdi, ellemezdi kendi soyundan ya. Ulan arkadaş sonra o şeyde birinin köprünün öte yanında birinin kurt köpeği vardı. Kayıp gitti diye hiç demedim. tutup öldürüyorlar. Aydınlı Mustafa'nın itini öldürükler dağdan köyün altında orada gördüm. Ağzından Ya attırdım aşağı Bozgün'ün adamı bu tarafa mal yaymaya gelemezdi. Çok, Zaten merreye giremezlerdi. çok iyi dedi. Çok Oğlum iyiydi. şu ekine girmesin vur onlara da gelsin arkası haydi. Koş taşlarını yiyeyim senin haydi. Akıllı bu adam emmisi. Koş. Maşallah. Ürküt haydi. Biri Ürküt. aynı Baykal, öteki de aynı Abdullah. Dedim lan aynı benziyorsunuz. Babanızla çok mal güttüm diyorum. Abdullah'ın oğlu diyor ki benim babam mal gütmezdi diyor. Bak. Bilmiyor ya. Val oğlum. Ahmet'in kutusu bayağı oldu herhalde. Vallahi hiç haberim yok emmi. Ben dün gece geldim. Ya yalnız bakamaz satar. Sonucu yılıyor adam yılıyor. Başka bir iş olsa onu da tutuyor. Evet yalnız olacak bir iş değil bu ya. Koyunun varsa yardımcın olacak. He olacak. Allah var bereketli ama tek adam işi değil. Bakılmıyor kardeş yalnız bakılmıyor. Tek adam işi değil. Şimdi çocuğu yetişse oğlan emi Ya ikinci oğlan emmi. yürüyor mu çocuk büyük oğlu? Geziyor değil mi? Yok daha yürümüyor emekliyor. Daha var. Yürüdü mü kuzuya gönderir ya. 5 sene sonra gider kuzuya. Aynen. Yavaş yavaş başlar. Emmi bu sene bıtıra aldırmışım. Hiç ellemiyorum bıtırağı. Nereye giderse gitsin. Nerede ya yazının her taraf bıtırak ya. Nereye gitsen bıtırak. Hiç ellemiyorum hiç. Bak şu poşet yiyor. Oğlan. Oğlan ağzında poşet var. Vallahi yesin ne diyeyim. Yani dolu. Onu alsam ötekini yer. Bunu tuzla koyuyorum ama ağına. Poşette de bir gıda var demek kalamadı. Onları alıyor. Hiçbir gıda olduğundan değil ya. Gevezeline yiyor. Neyse arkadaş. Hepsini yiyor sanki. Neyden koruyorsan Aynen. Yiyor gavur nasıl oluyorsa. O kadar da tuz taşları var. Çeşit. Onlardan koyuyorum. Gene de yiyor. Şimdi öğlen Malava geldi. Şimdi yatar bir saat. Akşam sonra bir daha. Şimdi şurada ayrıklı yer var. Kolay Merre'de. Eletirim ayrığın oraya. Otururum ayrık yere akşama kadar. Zaten tok. Bir saat yatsa doyar. Video patlasın abi diyordun. Tamam da şimdi videoda durup dururken saldırmaz. İnşallah sana saldırır, bana saldırmaz. Ne olacak ki? Video için bir kolundan feragat et. Aha bir tane var burada.
Bak bu köpekler geçen sene gelip Ahmet'in burayı çektiğimizde enik vardı. Hatta süt eğrisi demişti, ayaklarına yamuktu. Şurada yatan dişi o dişi. Hiç de gelişimi güzel olmamış. Hiç de bakamamışlar. Bak bu köpeğin kardeşini şimdi yukarıdan getirmeye gidiyorum dedi. Yukarıdaki malcının, yani malcı da demeyeyim, Hakkı emmi dede dostumuz bizim. Ondan gelmiş bu yavrular. Bunun kardeşi de oradaymış. Sorun yaşıyorum. Milletin kapısında yandaki köyde it bırakmadı. Hepsini boğdu, öldürüyor. Köpeği zehirleyecekler diye korkuyorum. Gel bunu al buradan götür demiş. Şimdi Oğuzhan oraya gitti almaya. Göksu'nun Kızılcık daha da uzağı yaylası var. Oraya gitti. Eğer burada olursak çekeriz. Burada olamazsak yapacak bir şey yok. Ya da Oğuzhan'ın görüntüsünü isteriz çekmişse. Ahmet de meraya çıkartmış koyunları. Merada otlak yok. Ot yok hayvanların yiyeceği ama en azından bir ayaklara açılsın, uyuşuklukları giderilsin diye bir dolandırmış getirmiş. Daha yeni içeri alıyor herhalde. Bir bakalım onlara da. Kuzular da meliyor. Dökülmüş demek ki. Kuzu zamanı da geldi. Diğer tarafa bakalım abi gel. Bu köpek hasta ama. Bunlara kurbanlık yapıyor herhalde Ahmet. Bunların hepsi erkek kuzu. Burada da dişi kuzuları var. Zafer bunlar da koçluklar herhalde kardeşim. Koçluk ayırmış buraya bunları büyük ihtimal. Güzelmiş. Geçileri de adaklık kesiyor. O gün paylaşmıştı gördüm. Adak isteyene adaklık da kesiyor. Gel bir arkaya gidelim bakın meleşiyorlar. En son ala köpeğe seni ıstıracağım herhalde. Adamcı bir tane ala köpeği var. Ondan çekinerek şimdi evin etrafını, ağrın etrafını geziyoruz. Elimize bir zopa da almadık. Benlik sıkıntı yok ya. Benlik sıkıntı yok. Ben şey yaparım. Yürü benim. Geliyor. Ha, öyle mi, sıkıntı yok? Abi sıkıntı yok. Ben korkmam. Ben yolu bilmediğim için arkamdan böyle geliyorum. Ahmet! Ahmet'ten önce köpek duyar şimdi, ses etme. Ahmet! Bak düşme ha! Abi o malın içinde yatıyor. Ahmet bu tarafa gelsin nasıl olur? Gel. Al hoş. Hadi hoş. Hoş. Gel gel gel. Gel. Gel gel. Zafer benden önce gidiyor. Me. 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 Kuzularını istiyor.
Nasıl? Bayağı orada kalmış. Az önce getirdiğin geçiler. Geliyormuş da böyle şey. Oğuzhan dedi Merada dedi. Ya Mera diye Biz de varak gelek dedik. İş yok. Şimdi bir de mark edeceğim. Araya bir yola geldim. Adaklık mı? Ya yemeli. Hadi geç. Geç. Geç sen. Ya ne var gidiyorum? Onu bırak, onu bırak. Ağlaş bize geliyor. Biz onu koruma aldık yanımıza. He? Emirhan bu köpek beni ısırmasın bak. Bu. Onu kenara koy Emre, öbür türlü koy. Gidip bir de kuzu taşçıyla uğraşma ya. Bayağıdır şu motorlardan sürmüyorum. Bir düşeyim mi? Bak attan düşmem ama bundan düşerim işte. Vallahi düşerim. Allah şöyle yapıyor ya. Vallahi gene iyi sürdün. Çünkü kaldı. Birinci viteste. He? Birinci viteste kaldın, iki atmadın. 2'ye atsaydım düşerdim. Üçe de atardım. Düşerdim. Vallahi düşerdim. Ben 20 senedir sürmüyorum. Ben eskiden de bunları sürmezdim ki. Mobilet sürerdik. Yok. Çek bakayım. Ben hiç sevmezdim kardeş. Şurada debriyaj oldu mu benim için bitmiştir. Süremem. Yani birden ikiye atarken şuranın ayarını tutturamıyorum burayı bırakırken. Hani arabayla debriyaj ayarı yapayım ya. Önü kalkıyor, hep ben kafamın üstüne arkaya düştüm. Korkarım yani ben bundan. Kasaplığını mı göstereceksin? Cani demezlerse. Cani mi? Ya onu yayınlıyoruz ya. Ne canisi oğlum? Etin kilosu 800 lira olmuş. Değil mi? Millet et bulamıyor. Şeye döndük. Kemal Sunal filmindeki gibi vitrine ekmek bağını böyle yiyor millet. Ya neydi onun adı diyemedim. Yok içmiyorum. Adama kellesi ciğeri. Kar kaldı mı tamam. Kelle ciğer takım 3 milyar zaten. Ne? Ne 3000 ya? lira. Ne ya? Bilmiyoruz kardeş. Biz eve 100 gram alıyoruz artık. Kelleye üttürmezse 150 milyon. Düşün. Sadece yani bunu veriyorsun kelleye götürüyorsun 150 milyon 200 milyon üttürüyorlar. Toplu kasap yani. Buralarda bizim yani Kadirli tarafında falan kelleyi evde yaparlar, pişirirler de. Büyük şeylerde kelleyi alan yok ki, yapan yok Ya ki, işte. bırakıyor. Ya şu şekil bırakıyor da şunu diyorum kasaptan alıyor. Kasaptan gece kelle alıyor ütülmüş. Temizlenmiş kelle yani. Kasap malı kesiyor ya. Evet. Öyle. Mesela ben Türkoğlu'na gönderiyorum. Ben buraya hiç mal vermiyorum. Türkoğlu'na gönderiyorum ben. Malı. Orada bir adam var. Adam bana diyor ki canlı mal istemiyor. Canlı mal atıyorum 80-90 kilo öyle. Ben diyor 45-50 kilo mal keserim diyor. Her ciğerin takımı mesela ayak kelle takım bana kaldığı zaman diyor 3 milyar diyor. 80 kilo malda da 3 milyar kalıyor diyor. Örnek veriyorum diyor. 18-20 milyar bağladığım malda diyor. 10 milyar bağladığım malda da 3 milyar kalıyor diyor. 20 milyara 2 tane mal bağlıyorum diyor. 6 milyar karım kalıyor diyor. Anladın? Anladım. Şimdi bir de iş ona döndü. Canlı mal oldu mu da şey etmiyor millet yaklaşmıyor. Ya Şimdi şu erkek tokluğuyla satacak onu düşünüyor. ama çok güzel tokların durumu, ben çok Anlama, beğendim. bak ben sana dedim ki o mesela 80 kilo gelir. Evet. Anladı olayı. Şimdi adam diyor ki bana diyor orada 3 milyar kalır diyor. Şu maldan da 3 milyar kalıyor. Ben diyor bir tane on maldan alana kadar diyor 2 tane bundan alıyorum diyor. Tamam kardeş, onun He. öyle dediği tamam, He. anladım, 3 He. bin lira kalıyor da. Şimdi sen 40 kiloluk malı satarken, kesme verirken He. 80 kilolukla aynı parayı mı kazanıyorsun? Değil. Ya değer işte. Şimdi içerideki toklu kaç kilo gelir onlar? Ya onlar üst üste 70'e yakın gelir şu an. Onlar yani Gayet iyi 70, durumlar çünkü. 75-80 kilo gelecek onlar. Ben kurbanlık sandım, kurbana kadar bunlar dedim koç Yok, gibi olur 4 şimdi ay bunları besi yese. satıyorum işte. 4 tane çebiç tokla alacağım. Şu sağ tarafa ayırdıkları neydi? Diş işte. Dişi Bu, kendine mi ayırdı bunlar? Yok kestiriyorum. Onlar da Ha kestiriyor. buradan öyle. Gelen mi? Bunu sattım 130 taneydi burada. Oo Mert Bey. Ya o soğuktan mal mı geldi? Dünden ne güzel hava. He. Kardeş, Sen hoş gelip geldin. bakmıyor mu? Ulan gelme. Tamam da. Vallahi malın canlıları kaldı zaten. Abi hoş geldin. He. İyi, sen nasılsın? İyi vallahi. Allah iyilik versin. Nasıl, değil mi? İyi vallahi, o da evde.
Şimdi şu 2 tane boyalı var. O doktorum. Onu damgaladım. Ya ben 50 kilo, 53, 54 kilo gelsin. Vallahi şimdi kantarı yok. Yok mu? He, kantarı yok. Bana düğünde kestiğimiz nasıl? Onun bir tersine. Ya böyle Mustafa de bak işte anasını Ben ne bileyim lan. etlendikçe tamam mı? Canlılar kalıyor işte adama etlendikçe verdim işte. Kantar değil. Bunu da bulamam zaten. Ya kantar şimdi bunlar cihaz şeyli ya. İçine kartı yanmış kahveye verdim. Şey olup gelecek. Kantar. Hangisi doktor? Ya boy onlar ufak en ufaklar onlar sana yaramaz zaten. Ha. Şu küçük dur. Onlar. Düğünde kestiğimiz nasıl? Düğünde 50 kilo, 53 kilo geldi. Hangisiydi? Ama hangisi değil var mı? Orada o zaman 130 mal vardı. Ya büyüklüğünü diyorum bre. Büyüklü ne ya o bilmiyorum ben o. Onun için ben kaç tane mal verdim, kaç tane mal sattım. Bana orada soruya bak. Sen şu diyeceksin kesecek ya. Hepsinin üstüne kes hangisi? Hep etli. Hepsinin etli. Zayıf var mal var mı? Ya kes hangisini? Şunu kes, onu kes. Bak hangisi? Sen Şunu mi? kes abi. Şu kuyruklar ne? Buyruksuzu mu? Şu nasıl şu? Ha? Şu nasıl? Kaç kilo gelir şu tanım şu? Şu mu? Bu gelir 55'in 55'in üstünde gelir. Güzel hepsi etli. Tamam. 55'in üstünde gelir. Tamam. Hadi 55 kilo. Çık lan toplu. Aa aç bakalım. Ne de bizim süt hoş. Süt şurayı tam kapat. Var orada gel. Hoş. Az önce adakla kesiyor demiştim. Tam üstüne geldi. Köyden komşumuz yine. Ver bak şunu. Akrabamız aynı zamanda. Oğluna kesiyor muhtemelen. Dişi de ama herhalde değil mi o aldı? Yanlış görmezsem. Tabii YouTube politikalarından dolayı Öyle değil. orayı çekemiyoruz Şurada. ama yüzerken kasaplığını gösteririz. Şöyle dola. Ne yapıyorsun abi? Tek Adak kadı mı öyle var? dola. Ya öyle bir şey bre. Ahmet şimdi bu dişi kuzu kaç kilo gelir? Abi dedim ki 55-60 arası. 55, 55-60 56. arası. Ne kadar şimdi bunun fiyatı? Çarpayım. O da matematiğim yok. Tahmini ya öyle. Tahmini işte. Hadi bakalım. Tahmini. ...14'te. 14'e yakın işte. 14.000 lira. He. 55 kilodan gördüm. Yani üstüne kadar altına kadar dartacaktım da şeyin kartı yanlış. Tamam havalı oldu şimdi. Kabalı oldu. Aynen. Normal kantarı var. Onu sürekli şarja takmak gerekiyormuş. Dedim ben marketçi değilim ki sürekli şarjda tutayım onu. Yeni mi aldın sen? Yok geçen sene aldım da elektronik kantar ya. Şu bildiğin terazi gibi. O haftada falan şarja takılması gerekiyormuş. Ben nerede takayım ki? Ben öyle haftada mal şey yapmıyorum ki. He. Ahmet bu ne bu masa bu Bak sistem? görün şimdi. Şimdi beni iyi çek abi. İsim neydi abini unutuyorum. Zafer. Zafer abi. Şimdi bunu ben de böyle internetten gördüm. Kasaplığını göster de görek bana. Tamam. Ben de bu masayı merak ettim. Göster. Şimdi bana, ben de bunu görelim. internette gördüm. Daha çeşitleri var. Buna adama gerek yok. Ben tek bir adamım ya. Hı. Bunu biraz daha geliştireceğim. Ya şöyle. Bak onu hiçbir şey yapmadım bak Emre. Ama daralmış abi. Ağızdan alsın bak. Hmm. Bunda abi adama ihtiyaç yok. Al Emre. Tek bir adam yapabiliyor Ha, yani tek bu böyle. sistemle. O yüzden masaya kaldırıveriyorsun. Koyuverin bağla. Şimdi şu tekerlerim öldü. Normal büyük teker takacağım. Burada iş yapmadı. Çekiveriyorum. Calaskalı indiriyorum. Kaldırıyorum. Masaya altından bitti. Teker ne ya? Teker dediğin? Şunun altında teker var ya masanın. He masanın altında. He. Bu toprak burada iş yapmaz. İşte büyük teker takacağım. Şöyle daha güzel bir teker takacağım. Bunu geliştireceğim yani. Bir de buraya geniş beton çatı yapacağım. Yağmurlu havada da rahat. Yağmurlu Güneşli. havalarda olsun. Islanmasın şey. Aynen. Elektrik falan suyu da aldım mı elektrikli dinamo takacağım. Hava makinesi. Çırağım acemi. Buraya taktık. Rahatsız ediyorsa çıkaracaksan yerini Yok. değiştirebilirim. Direkt ceketi çıkaracağım da gerek yok. Şöyle derim tamam. Ya düğünde kestiğim diyor. Düğün Eylül'ün kaçın oldu Mert? 15'ine o kesilen malı bana hatırla diyor. Orada 133 mal vardı. Kendinin o zaman aldığında. Ben onu size kaç mal sattım neden hatırlayayım? Doğru mu?
Hatırladım emmi buydu diyeceksin. Hatırlamıyorsan. Gene de hatırlamıyor. Ya az önce arıyor. Bu tabii 2 aydan beri. Şu gün tamam. Ne zaman dersen mal var sıkıntı yok diyor. Arıyor. Sabah aradı. Ne zaman derse kesek. Tamam emmi. Kesecek öğlen 12.30 gibi arıyor onda. Ne zaman? Biraz müstehemim sıkıntılı. O ne? Kompresör mü bastın? Ağız yok Ali abi ciğer kalmadı. Eskiden bize oklava sok, oradan ağzını daya, Oh. şişir. Yapabildin mi? Tamam mı? Sen çek bana bakarsın. Dur. Elektrikli verme. Aynen. Şimdi bunun en zoru kuyruğu. Bir de getten bir kuyrukluyu seçti müşterimiz. Ahmet eskiden kuyruğu kasapta bedava verirlerdi. Şimdi et fiyatına veriyorlar. Aynen öyle abi. Etle aynı paraya da artıyorlar. Aynen öyle. Ya malın hiçbir yerini araya vermiyorlar. İç yağı basarlar, sucukçular alır. 150-200 milyondan. Mesela kaç kilo et aldıysa o kadar da iç yağ katarlar. 15 kilo et aldıysa 10-12 kilo iç yağ katarlar. Al. Soydum. Mert sen telefonunu ye, şunun şeyini al. Paylaşım yapacağım. Yok. Al oğlum. Dök. Kendine post yap ha. Dök. Ver bıçağımı. Çok güzel. Beni tam alma. Şöyle elim çıksaydı. Sucuk gibi. Gördün mü? Tamam. Bu işin starı bizik. Bir de bizim buralar biliyorsun Ali abi işte. Şubat ayında mısır ekiyorlar. Ağustos'a kadar tarlalarda mısır oluyor. Fıstık oluyor. Onlar hasat ediyorlar. Turpçular giriyor. Şu anda da tarlalar turpla dolu. Yani 2 ay falan Erkekmiş bu. şey yapıyorlar. 2 ay anca yaylım oluyor tarlalarda. Turp eskisi gibi ekilmiyor mu dedin? Ekiliyor. İşte şimdi Şubat'ta mısır ekiliyor. Ağustos'tan sonra da Ağustos-Temmuz arasında bir ay, 1,5 aylık bir boşluk oluyor. Ondan sonra da turpçular turpunu ekiyor. Derken Ocak ayında turplar çıkıyor tarladan. Sökülüyor yani hasat oluyor. Ondan sonra tekrar mısır ekiliyor. Bu süre zarfında 2 ay falan bir boşluk oluyor. O arada koyunları ne kadar otlatabilirsin. İşte eskiden bu aradaki mesafe daha uzun oluyordu. Eskiden Mesela turp biz yoktu. turpun arkasına bıraktığımız zaman nasıl söyleyeyim sana, bir ay turpu Evet. otluyorduk. Arkasına mera, onun arkasına zaten tekrardan buğdayın şeyin zamanı geliyordu. Yani bahar geliyordu. Bir de bizim insanlarımız, çiftçilerimiz acele iş yapıyorlar abi. Turp tarladan çıkmadan tarla yar oluyor. Hemen o boşalan araziyi sürüyorlar.
Sürekli bir karış yer açık olsun, o bir karışı sürüyorlar direkt. Hayvancılar hiç şans tanımıyorlar. Ya eskisi gibi, yani şimdi bir şey söylemek istiyorum. Belki izleyenlerin de canı sıkılacak, çiftçilik yapanlar. Anlıyorum, hayat şartları zor da bu şekilde toprağın da anasını ağlatıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Çukurova'yı Yaşar Kemal'den daha iyi kimse anlatamaz. Benim cahil zamanlarım diyeyim. Bu kadar dikkatli bakmıyordum. Bu kadar göremiyordum diyeyim. Yaşar Kemal bu Çukurova'yı öyle bir anlatır ki taşı eksen taştan yani senin karnını doyuracak kadar ürün fışkırabilir. O derece bir toprağı vardı. Şimdi ne yapıyor insanımız? Daha çok para kazanabilmek için bir sezon içerisinde kışın ürünü ekiyor. Taban gübresi, üst gübresi, zehir biçiyor. Arkasına tarlayı tekrar sür. Yazın ektiğin ürün fazla su istediği için, yani mısır da eksen, karpuz da eksen, fıstık da eksen, ne ekersen ek. Bir de çoğu toprağın altında yumru. Kışın ektikleri turp da yumru bitkilerden. Toprağın içerisindeki minerallerin hepsini sömürüp alıyoruz. Toprağa besin bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz bu sefer ürün vermesi için? Tekrar takviye, tekrar gübre, tekrar zehir, tekrar gübre, tekrar zehir. Mahvediyoruz toprağı. Yani şu zamanda hala ürün alabiliyoruz ama bu şekilde devam edebilirsek yani süreç ne olur? Bir, ziraat mühendisi değilim ama tahmin yürütebiliyorum. Belki bir 50 sene içerisinde çölleştirebiliriz. Bu gibi ovaları görüyoruz. Mesela Konya Ovası da eskiden çok zengin minerallere sahip, özellikle tahıl üzerine çok fazla ürün alabilen bir ovaydı. Görüyoruz şu an çöküntüler oluşmaya başlıyor. Araziyi, toprağı faydalı kullanmazsak, yani sadece biz yaşayacakmışız gibi, bizim ömrümüz varmış gibi 10 sene 20 sene yaşayıp da ondan sonra dünyada başka bizim arkamızdan çocuklarımız ya da torunlarımız gelmeyecekmiş gibi davranıyoruz. Ek, biç, ek, biç, ek, biç, ama senden sonra gelecek oğluna ya da torununa oraya ekecek bir toprak bırakmıyoruz. Onlara yiyecek bir ekmek bırakmıyoruz. Yani biraz gözümüz mü doymuyor? Biraz değil herhalde. Bayağı gözümüz doymuyor. Bu durumdan da kurtulmalıyız. Niye öyle söylüyorum? Şimdi nesil değişiyor. Benim neslimde ufakken bahsediyorum, işte burada hayvan otlattığımızı ya da buradaki tarlaları. Dedem buraya bir pamuk ekerdi. Urfa'nın yarısı neredeyse bu Çukurova'da olurdu. Ya da sürüler en aşağı birinin evinde 500'e yakın koyun sürüsü, davar sürüsü olurdu. Şu an bunlara mera yok. Dediğim gibi tarlaların durumu bu. Zehirsiz, gübresiz, ilaçsız ürün alamıyoruz. Buna bir yerde dur demeliyiz. Yani devlete bile bırakmamalıyız. Bilinçli şekilde üretip bilinçli şekilde devam etmeliyiz. Yoksa dediğim gibi gelecek nesillere bir şey bırakamayacağız. Bu böyle gitmiyor. Oğuzhan'cığım, Efendim abi. şimdi hayvanları meraya çıkartmadığın için yabaniyle zaten burada iş yok, dediğim gibi. Çakal falan var. Gördüm. Yazın gelip biz çekmiştik. Yazın mıydı? Geçen sene miydi? Geçen seneydi. Gelmiştik, 2 tane enik vardı, çekmiştik biz. Hatta bir tanesi çadırın arkasında bağlıydı. Burada da abingil kırkım yapıyorlardı. İçeride de ayağı kırılan bir kuzu vardı. Hatta onu da tedavi etmiştik. Videoda vardı o, geçen seneki videomuzda. O enikleri ben şimdi gördüm mesela, hiç hoşuma gitmedi. Evet. Tamam mı? Eniklerin soyundan mı, abim mi bakamadı. Ama artık sen geldin buraya. Evet abi. Sen de köpek meraklısı bir adamsın. Seviyorsun. Aynen öyle. Bahsettin aslında videodan önce. Yarın abi Göksu'na gideceğim. Kayseri tarafına gideceğim. Orada bizim dededen dostumuz, eskilerin ağaları diyelim, Hakkı amcamız hala yaşıyormuş. Evet, yaşıyor. Dede derdik biz. Onda varmış. Gel Oğuzhan al götür. Burada baş gelemiyorum artık demiş. Yiğit getireceksin buradaysan artık. Öyle abi. Yiğit besleyeceksin. Bunları kapında tutmak yerine iyisini besleyeceksin kardeşim. Şimdi arkadaşlar, her insan hayvana, doğaya aynı gözle bakmıyor. Merak lazım. Şimdi Oğuzhan'ın abisi hayvancılık yapıyor ama köpeğe çok fazla merakı yok. Yani buraya
meraya çıktığında bir çakal gelip koyunun işte kuyruğundan sağından solundan zarar vermesin ya da hayvan dağda doğurmuşsa, kuzulamışsa gelip kuzusunu alıp gitmesin diye böyle ufak tefek kendini uyarı verecek köpekleri besliyor. Ama biz burada hiçbir zaman kötü köpekle beslemedik Allah var. Aynen o şekilde. Dedem mesela kapısına horozu da iyi olacaktı, Evet. iti de iyi olacaktı, koyunu da iyi olacaktı, atı da iyi traktörü de atı da iyi olacaktı. Biz böyle gördük. Dediğim gibi Oğuzhan'ın abisinde bu merak yok. Çünkü bir de vakti de yok aslında Ahmet'in. İçinde de yok ama vakti de yok. Şimdi bak koyun burada gitmiş tarlaya. Ne yapıyor şimdi şu an dedin sen tarlada? Yığma deriz de biz halk diliyle karık çekiliyor. Hazırlıyor yani Aynen tarlaya öyle. ekecek. Evet. Bir yandan da tarlayla uğraşıyor aynı zamanda. Aslında tek olduğundan da yetiştiremiyor. Oğuzhan burada yoktu, dışarıdaydı. Dediğim gibi operatörlük yapıyordu. Artık döndü. Kendisinin de bazı planları var. Evet Oğuzhan'la da biz irtibat halinde olacağız. Hem Anadolu çoban köpeği iri ırk üzerine. Çünkü burada müsait. Evet. Birazdan drone'la da buraların görüntüsünü zaten bir önceki videoda çekmiştik ama drone'la da görüntüsünü gösteririz. Alanımız çok müsait bunun için. Besleyeceksek iyi köpek besleyeceğiz. Oğuzhan'la da Aynen öyle irtibatla abi. olacağız. Ben sürekli görüşeceğim. Fikir alışverişinde bulunacağız. Bunu al, bundan bunu üret, bundan bu şekilde yavru çıksın diye. Bunları da ilerleyen zamanlarda da size göstereceğiz inşallah. Zafer şunları da çeksen. Bunda da adamcılık varmış. Hiç beğenmedim de. Yarın onlar gelirse bunlara da artık başka kapılara Aynen öyle. Sahiplendireceğiz. sahiplendireceğiz. Daha Köpeği önceden dışarıda bırakmak yok Oğuzhan. kesinlikle Atmak yok. Bizim İmkansız. lügatımızda o yok. Ne olursa olsun. Bakana vereceğiz köpeğe. Zafer videoyu burada kapatalım. Hava kararıyor. Aşağıda biliyorsun biraz işlerimiz var. Onları da halledelim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.